8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman aile ve GETAT hekimi uzman doktor Esin Doğru. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. sağ olun. Hemen sormak istiyorum. Saç dökülmesinin nedenleri nedir? Şu anda saç dökülmesi hem kadınları hem de erkekleri ciddi oranda etkileyen bir durum. Bir sağlık sorununun sonucu olarak düşünüyorum. Çoğunlukla erkeklerdeki saç dökülmesi androgenetik dediğimiz hormonlara bağlı bir dökülme. Kadınlarda bu oran daha fazla olmakla birlikte aslında faktörler çeşitlenmekte. Mesela işte hamilelik sonrası, gebelik sonrası veya işte strese bağlı olduğu durumlar. Çok fazla kadınlar kan kaybediyorlar biliyorsunuz. Aylık sikluslarda demir eksikliği çok ön planda olabiliyor. Çoğunlukla tiroid hastalığı devrede oluyor. Yine kadınları daha fazla etkileyen bir hastalık. Burada da saç dökülmesi çokça karşımıza çıkıyor. Yani burada aslında öncelikle bir hekimin görmesi bu multifaktöriyel faktörlerden yani çoklu faktörlerden hangisinin daha ön planda olduğunu, neleri tedavi edebileceğini aslında bir değerlendirmesi gerekiyor. En başta yapılması gereken gerçekten ortada bir saç dökülmesi mi var? Yani kişi mi öyle düşünüyor aslında bunu da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü normalde günde 100-150 adet tel aslında normalde de dökülür. Ama bunun üzerine çıktı. Bu süre 2 ay boyunca devam etti. Hani buna aslında biz saç dökülmesi diyoruz. Çünkü saçında bir büyüme evresi var, gelişme evresi var ve telojen aslında dökülme evresi var. Bazen bu dönemde insanları kaygılandırabiliyor ama uzun sürdüğü zaman, saç seyrekleşmeye başladığı zaman bir an önce de aslında ne yapabilirim, bir sağlık sorununun sonucu mu bu diye değerlendirmek de gerekiyor. Evet, altında yatan sebebi değil mi öncelikle? Ya kesinlikle öyle. Ya ben hep örneğini veririm. Ya bir ağaç düşünün, yaprakları dökülüyor yani. Buradaki sorun yapraklarda değil aslında. Çoğunlukla o ağacın işte sulanmasında, belki vitamin mineralinde bir sorun var demek. Yani kökende bir hastalık var ki o yapraklar dökülüyor. Saç dökülmesine de çoğunlukla böyle bakıyoruz. Bir tabii muayene gerekiyor illaki. Kan tahlillerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bir D vitamini eksikliğinin de, yoğun kronik bir stres sürecinin de saç dökülmesini etkilediğini biliyoruz. Hormonal değişikliklerin aynı zamanda. Bunu da şöyle mesela hastalarımıza bazen soruyoruz, danışanlarımıza. Hani yoğun bir stres geçirdiniz mi? Genelde 3-4 ay öncesi veya uzun süren bir stresli dönem sonrası 3-4 ay içinde aslında bir dökülme gözlemleniyor. Hemen o stresin içindeyken değil de biliyorsunuz yoğun bir enfeksiyon, işte Covid dönemi gibi yani Covid gibi ağır bir enfeksiyon geçirdikten sonra da vücuttaki hani vitamin mineraller aşırı derecede kullanıldığı için orada da bir enfeksiyon sonrası dökülme gözlemleyebiliyoruz. Görüldüğü üzere her hasta tek başına değerlendirilmesi gereken bir vaka oluyor burada. Ondan dolayı da tek tek bu faktörlerin değerlendirilmesi gerekmekte diye düşünüyorum. Hocam şimdi saç dökülmesi deyince tabii konu beni çok cezbetti öncelikle. Şunu doğru mu anladım? Aslında yani evet bir saç dökülmesi var. Bu bir genetik aktarım yoluyla da olabilir. Evet. Ya da altında özellikle kadın hastalar için veya danışanlar için diyeyim, altında başka bir sebep de yatabilir gibi anlıyorum. Kesinlikle değil mi? Kesinlikle böyle. Bunu bulmak lazım. Yani şöyle erkekteki saç dökülmesinin %50'den fazlası androgenetik nedenler. Yani erkek tipi saç dökülmesi çoğunlukla hormonlardan ama başka hastalıklarda devreye girmiş olabilir. Biz mesela hasta diyor ki hocam bizim ailemizde genetik bu. Bizim hep saçımız dökülür ama kan tahliline bakıyoruz. Yani fonksiyonel tıp değerlendirilmesiyle işte demirler yerlerde, D vitamini korkunç seviyede, vitaminler öyle. Yani genetik bir neden olmasa da bu saç her halükarda dökülürdü. Dökülecekmiş Aynen zaten öyle. saçların. Yani bir de çok sevilen bir söz vardır. Ben de çok benimsedim bu sözü. Şarjörü genetik doldurur, tetiği yaşam tarzı çeker diye. Yani yaşam tarzımız eğer saç dökülmesini durduracak tarzda iyi beslenme, işte vitamin değerlerine dikkat etme, bir problem olduğu zaman onunla ilgili belki işlem yapma gibi bir yola girdiğinizde yani bu dökülmeyi durdurabilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz.
Yönetebilirsiniz yani. Her şeyi genetiğe suç atmak bence çok yanlış bir yaklaşım yani. Epigenetik diye bir olgu var. Siz genetik yapınızı bile şekillendirebilirsiniz yaşam tarzındaki seçimlerinizle. Peki o zaman bu noktada şimdi madem hani bu saç dökülmesinin sebeplerini böyle sıraladık, tedavi olarak ne yapabiliriz? İşin bir önemli kısmı da burası. Evet, tedavi kısmı dediğim gibi yani her hastanın bireysel olarak değerlendirilmesi, daha sonra eksik vitamin, mineral varsa bunların yerine konulması çok kıymetli. Yani vücudu aslında tedavi etme kısmı kıymetli. Ondan sonra yani stres faktörü varsa mesela işte stresle ilgili yaşam tarzını değiştirebileceği, yönetebileceği tedavi modaliteleri, alternatif tedaviler de olabilir burada. Akupunktur gibi işte ilaç tedavileri de olabilir veya bitkisel desteklerle ruhen kendini iyi hissetme, nefes terapileri gibi pek çok şey sayılabilir stres yönetiminde. Bu evreleri de destekleyerek saç için lokal olarak enjeksiyonlar da uygulanabilir. Yani bu tabii ki kişinin otoimmün bir hastalığı var mı? Bunlar değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela bir işte PRP uygulaması yapmadan önce kişinin otoimmün hastalığı varsa genelde biraz geri dururuz. Çok da yapmak istemeyiz. Ama onun yerine mezoterapilerle de destekleyebiliriz. Biliyorsunuz mezoterapilerin içeriğinde saç için gerekli olan pek çok vitamin, minerali uygun dozlarda, uygun oranlarda birleştirilmiş bir şekilde enjekte ediyorsunuz. Yani ağız yoluyla alabileceğiniz bir vitaminin saç hücresine ulaşması, biliyorsunuz ki orada pek çok miligramlar kayboluyor ve biyoyararlanım dediğimiz şey gün geçtikçe bağırsakta azalıyor. Bundan dolayı da hani vitamini, minerali enjekte etmek daha hızlı sonuçlar verebiliyor. Tabii ki bunlar yönetme gibi bakılması gereken, yani saç dökülmesinin yönetme, bir süreye yayma gibi bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani işte bir tedavi yaptırayım, tamamen bu iş bitsin. Keşke böyle bir dünya olsa, değil mi? Ama sağlık bir süreç. Yani bizim yaşam tarzımızdan çok etkilenen bir süreç. Burada da yapmamız gereken ihtiyacı olanı ona vermek, saça vermek. Ara ara mezoterapilerle desteklenebilir. Kök hücre uygulamaları, rejeneratif tıp dediğimiz kök hücre uygulamaları var biliyorsunuz. Egzozom dediğimiz hücresel veziküllerle desteklediğimiz bir tedavi yöntemi de var. Sonuçları da gayet güzel olan yöntemler. Hani bunlarla da desteklenebileceğini düşünüyorum. Peki şey sormak istiyorum. Hani burada eminim birçok şu an doğum sonrası süreçte olan Evet. kadınlarımız da var. Doğum sonrası dökülen bir yoğun bir saç dökülme bir dönemi oluyor. Yani yanlış konuşmak istemiyorum ama bir ortalama 3 ay sonra gibi başlayan yoğun bir Kesinlikle. dökülme süreci var. Bu süreçte yani korkmalı mıyız? Yani bu kalıcı bir dökülme midir ya da bu süreçte emziren anneleri uygulanabilir bir tedavi yöntemi var mı ya da süreci kendi halinde mi bırakmalıyız? Yani neler önerebilirsiniz? Şimdi doğum sonrası olan saç dökülmesinin stres kaynaklı olabileceği de devreye konulmalı. Çünkü yani küçük bir canlı var, size tamamen muhtaç ve siz kendinizi o kadar da hazır hissetmiyorsunuz. Bu kadar büyük bir yani hissedebilirsiniz, hissetmeyebilirsiniz Ciddi bir ama sorumluluk. ciddi bir sorumluluğun Tabii. altına giriyoruz yani. Ben de anneyim, o süreci çok iyi biliyorum. Yoğun bir stres aslında. Hem çok mutlu olmamız gereken bir dönem aslında ama yoğun bir sorumluluk duygusu da geliyor. Yani stresle ilgili olabileceğini bilmek lazım. Ama her halükarda doktor kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Çünkü bu dönemde hamilelikte doğal olarak olan demir eksikliği emzirirken derinleşir. Ondan dolayı da hani demir, D vitamini gibi takviyelerini almaları gerekir açıkçası. Hatta postpartum dönemde özellikle tavsiye ediyoruz. D vitamini, demir bakmadan bile başlayabiliyoruz bazen. Çünkü çoğunlukla eksik oluyor. Günlük alınması gereken dozlardan başlayabilirler. Korkmalarına gerek yok. Tabii ki geçici bir dönem. Ama hani çok ciddi bir saç kaybı ruhsal olarak da kendilerini rahatsız edebilir. Mutlaka, O dönemde yani yapmaları gereken neyse takviyelerini almalarını tavsiye ederim. Mezoterapi gibi uygulamalar için ben biraz erken olduğunu düşünüyorum. Emziren annelerde. Evet, öyle bir süreç var çünkü. Tabii ki yani çünkü ilaçların hiçbir şekilde yan etkisinin çocuklara geçmesini istemeyiz. Mezoterapi aslında yan etki yönden güzel bir yöntemdir. Yani ağızdan aldığınız bir ilaçta pek çok işte organınız bundan etkilenir. Böbreğiniz,
karaciğeriniz, karaciğeriniz ilacın cinsine göre pek çok yere uğradığı için vücudumuzda atılım sürecinde her organ bir miktar nasibini alır. Ama mezoterapide amaç zaten en az yan etkidir. Burada daha doğal yöntemlerin seçilmesi, PRP gibi daha doğal yöntemlerin seçilmesi bence daha mantıklı olacaktır. Peki kadın ve erkekler arasında saç dökülmesinin farkları var mı? Yani benzer şekilde mi dökülüyor? Buna yönelik de tedaviyi değiştiriyor musunuz? Ya tabii ki saç dökülmesi diye başladık ama o kadar büyük bir alan ki bu alan. Çünkü yani hem total olarak saç dökülebilir hem sadece tepe kısmında saç dökülebilir. Erkeklerde genelde dökülme yani çok büyük bir oranda tepe kısmında başlıyor, sonra yaygınlaşıyor. Kadınlardaki saç dökülmesi daha yaygın oluyor. Ama kişiye bağlı olarak çok farklı atipik dediğimiz durumları da çok gözlemliyoruz. Mesela çok yakında bir hastamda sadece şu kısımlarında şapka gibi, daha doğrusu bir şapka giyersiniz de altı kalır ya, sadece o kısımlarda dökülme vardı. Yani gördüğüm en ilginç dökülme. Böyle şeyler de yaşanabilir. Aynı zamanda alopecia areata dediğimiz bir durum da var. Bunu saç dökülmesi kapsamında değerlendirmemek lazım. Çokça karıştığını düşünüyorum. Yeri gelmişken söyleyeyim. Para büyüklüğünde, yama şeklinde böyle saç dökülmeleri, saç kıran diyoruz. Bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum saç kıranın. Çünkü o hem lokal bir dökülme hem de daha farklı durumlardan, genelde otoimmün ve psikolojiyle ilgili durumlardan kaynaklandığı için tedavisi de değişecektir. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz uzman aile ve GETA hekimi uzman doktor Esen Doğru'ydu. Verdiği bilgilerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor.